Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Achtung, ben geldim, yine geldim. Ozan Kurtbay. Achtung, sizin için geldim arkadaşlar. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Başlıyoruz abi. Başlıyoruz abi. Bayanlar ve baylar. Verisity makine mühendisliği ve astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Veri dataları üzerinden önümüzdeki haftayı yorumlayacağız arkadaşlar. Evet, hemen vakit kaybetmeden açalım SolarFire'ı. Aynen arkadaşlar. SolarFire'da önümüzdeki hafta nasıl geçecek onu hep beraber inceleyeceğiz. Cumartesi bugün SolarFire'da hemen ilerletelim. Pazar ve pazartesi. İnceleyelim arkadaşlar. Merkür retrodan çıkmış, iletişimi ve yapmak istediğimiz olaylarda gidişatı belirleyen gezegenlerden en önemlilerinden bir tanesi Merkür Balık burcunda ve retrodan çıkmış bulunuyor. O yüzden orası gayet güzel. Jüpiter burada solda, mouse'la gösteriyorum. Yengeç burcunda retro hareketi sona erdi. Güneş Zodyak'ta bir numaralı ev olan Koç burcuna giriş yaptı. Şimdi matematiksel olarak Güneş artı Koç burcu çünkü. Merkür eksi Balık burcunda. Mars eksi Balık burcunda. Venüs artı Koç burcunda. Şimdi önümüzdeki hafta Ay ikizlerde. Ay sırasıyla ikizlerde artı Yengeç burcunda eksi Aslan burcunda haftanın finalinde Aslan burcunda artı. Şimdi artı hafta boyunca 4 artı 2 eksi bulunmakta. Hatta şöyle göstereyim. 4 artı 2 eksi var. 3 eksi var. Ve biz yani kişi onu artı olarak kabul ediyorum. Ama o kişi, o biz belirleyici. Gezegenler ilerlerken belirleyici. Korkarsan o kişi eksi olur. Korkut kaçarsan o kişi eksi olur. Yapmazsın. Cesaret gösterip yaparsan o artı olur matematiksel olarak. Artı olur. Ve sonuç artı 4 artı 3 eksi eşittir artı 1. Artı 1. Bu artıyı saymıyoruz. Bizi saymıyoruz. O zaman artı 2. O artı 2'yi sizin yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yengeç eksi sayılıyor ama Ay Yengeç burcunun yönetici gezegeni olduğu için orada bir
4 numaralı evde bir güvende hissetme var. Güvende hissetme var. Eksi olduğu halde astrolojinin en önemli şeylerden bir tanesi ne demiştik? Gerçek düğüm, güney ay düğümü ve mean düğüm, kuzey ay düğümü. Mean düğümle biz oraya biz oraya artı kattığımız zaman güney ay düğümünden, gerçek düğümden kopup kuzey ay düğümüne gidişatımız. Bilinçaltı, güney ay düğümü, bilinç üstü. Oraya gitmemiz gerekiyor, bilinç üstüne. Şimdi 4 numaralara geldiğinde ay, Yengeç burcuna. Orada eğer güney ay düğümüne odaklıysan eksidesin. Korkuyorsan. Onunla olan bağlantıyı koparmaktan korkuyorsan eksidesin. Alışkanlıklarınla ilgili bağlantıyı koparmaktan korkuyorsan eksidesin. Konfor alanından çıkamıyorsan eksidesin. Ama üst bilinç artıdır. Ona göre hareket ediyorsan o ay yengeçteyken olan süreyi çok iyi bir şekilde kullanıp yengeç eksi olan yengeci artıymış gibi kullanabilirsin. Eğer mantıklı hareket edersen. Dümdüz mantık çerçevesine oturtursan, çünkü o hissiyat içine geliyor. O direkt o çakralar çat diye oturuyor. Ay yengeç burcundayken. Çünkü kendi yönetici gezegeni. Çünkü ay nereden geliyor? Güney ay düğümünden geliyor. Onunla onun bağlantısı var. Orada güneşi kullanıp her şeyi üst bilinç bağlantısına geçip idrak ettiğin takdirde aha diyorsun, Achtung, ben bunu yapabilirim çünkü artık eminim. Eminim dediğin andan itibaren start vereceksin önümüzdeki hafta. Start vereceksin ve inşa etmeye başlayacaksın. Korkmayacaksın. Çünkü aynı zamanda aha da burada Yengeç burcundan geçerken aynı zamanda Ay ile Jüpiter ile kavuşumdan geçiyor olacak. Jüpiter, aha da bak burada. Haftaya Perşembe. Yengeç burcunda Jüpiter Ay kavuşumu var. Bu bütün yaratıcılığımızı ve bütün olasılıkları ortaya koyup mantıksal ve matematiksel bir çerçevede tıkır tıkır olayı yerine getirebilme, inşa edebilme sürecine geçiyoruz önümüzdeki hafta. Yani önümüzdeki hafta ki datalar da bu dataları bu şekilde kullanabiliriz önümüzdeki hafta. Mayday. O önemli arkadaşlar. Şimdi hazır önümüzdeki hafta artıdayken bakalım burçlar nasıl görünüyor? Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. İkizler burcundan giriyoruz. Artı 3 numaralı ev. Düşündüklerini hayata aktarmaya çalıştığım ev. Yakın çevrenle ve 3-9 aksı yaptıklarım ve yaptıklarımın hayatımın akışına yansıması. 3-9 numaralı ev. Güneş nerede? 1 numaralı evde zaten. Bütün olasılıkları yapabileceğin nokta. Sadece Mars'ı dengeli kullan 12 numaralı evde. Çünkü orada baskı altında karanlıkta yavaş yavaş ilerlet ama ilerlet ve kendi yaratıcılığını 3 numaralı evde, kendi yaratıcılığını Venüs 1 numaralı evde. Zararda çünkü Mars ile Venüs savaş ve barış, onu orada dengeleyebilirsen Güneş'le beraber çok güzel bir şekilde kullanabilirsin. Satürn de orada zaten, Neptün de. Satürn disiplin katar, Neptün ise hayal etmeni sağlar. Hayali Satürn disipliniyle matematiksel ve mantıksal bir çerçevede çat diye oturtursan ve Venüs'ü aşırı atılganlıkla bile zarara sokmazsan önümüzdeki haftanın hemen başında Ay ikizlere geçtiğinde 3 numaralı evde tamamen mantıksal bir şekilde ilerletip sonra Ay 4 numaralı eve kendi yönettiği burca, Yengeç burcuna geldiğinde
yukarıdaki Plüton'un etkisini de kullanıp 11 numaralı evde dışarıdan geleceklerle beraber kendi düşündüklerini ve ondan sonra 4 numaralı evdeki emin olduklarını kullanıp 1 numaralı evdeki Güneş'i ve Venüs'ü de işin içine kattın mı orada mantıksal çok güzel bir açı oturuyor. O açıyı yapabileceğin olasılıklarla beraber tıkır tıkır matematiksel ve mantıksal bir şekilde önümüzdeki haftanın sonunda Ay Aslan Burcu'na geçtiğinde 5 numaralı evine yaratıcılık evi, hediyeler evi, evcil hayvanlar evi ve çocuklar evi. Bunların hepsini birleştirip önümüzdeki hafta bütün malzemeleri toplayıp Plüton'dan alacağın güçle gerekirse yaptırmak. Niye? Çünkü Mars 12 numaralı evde daha çok yönetici vasıflarını ön plana çıkarır. O yönetici vasıflarını hadi diyelim ki yönetemedin. O zaman senin adım adım ilerlemen gerekiyor. Mantıklı ve ayağı sağlam basar bir şekilde. İlerlediğin takdirde önümüzdeki hafta alacağın verimin hattı hesabı yok. Özellikle haftanın ortasından sonra Ay Yengeç Burcu'na geçtiğinde zınk diye senin mantığın oturup ondan sonra çat diye ilerlemeye başladığını idrak ettiğin an. O an tam böyle çık çık sesi geliyor, ilerliyorsun. Sayın koçlar. Önümüzdeki hafta bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Sonra demedi demeyin. Achtung sayın koçlar. Gelelim sayın boğa burçlarına. Sayın boğalar sizde olay. 2 numaralı ev kendi değerler evim. 3 numaralı ev yengeç. Tam zihne geldiği an zınk diye oturacak. Oturduğu andan itibaren hareket düşünce, bütün düşünce zincirleri oturmaya başlayacak ve tıkır 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 saatin o çarklarının dönmesi yok mu? Tıkır 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 ilerlemeye başladığı an kafandaki bütün zincirleme olay aha diyeceksin o zaman bunu yapabilirim. Ondan sonra Ay Aslan Burcu'na geçti mi senin 4 numaralı evinde garantiye de aldın, güvene de aldın her şeyi. Ondan sonra ver coşkuyu. Çünkü ateş elementi anında tık ateşin yapılmasını ister. Ateş sabit. Aslan beyni temsil eder ve hareketi temsil eder. Değerlerini gözden geçir. 10 numaralı evdeki Plüton'u çok iyi bir şekilde kullan. Geçmişte kalmış olan hesapların hepsini kapat. Çünkü Güneş 12 numaralı evi de senin geçmişinde. Oradaki her şeyi oturt. Satürn 12 numaralı evde aşırı bak zaten savunmaya yönelik bir burçsun, eksisin. Bir de Satürn'le takılı kalırsan 12 numaralı büsbütün her şey dallanıp budaklanır. Evet. O yüzden bunu yapmamak için orada biraz kendini durdurmaya özen göster. Durdurduktan sonra Ay ikizlerden geçip Yengeç Burcu'na çıt diye oturdu mu her şeyi kapak gibi HD hatta 4K şeklinde görmeye başlarsın sayın boğa. Kimi, nerede, kiminle kimi, hangi günden veya hangi dakikadan itibaren kesmen gerektiğini görür. Çat diye 4 numaralı evde haftanın sonunda atış yaparsın sayın boğa. Önümüzdeki hafta özellikle ticari manada bunu istatistikler ve verilerle beraber tamamen analitik, en önemli kısmı. Sen de önümüzdeki hafta analitik çalışacak. Analitik zekanı kullanman gerekiyor. O zincir oturan zinciri toparlayabilmen için. Analitik ol, mantıklı ol, matematiksel ol, ver coşkuyu sayın bu. Bitti. Done. Gelelim sayın İkizler Burcu'na. Sayın İkizler, siz önümüzdeki haftanın hemen başında zaten keşifle gireceksiniz içine. Haftanın hemen başında Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin 1 numaralı eviniz. Güneş, Satürn, Venüs, Neptün 11 numaralı evde. Dış kaynaklar. Verdiğine karşı alacakların. Oradan giriş yapıyor her şey. Hemen haftanın başında 1 numaralı evde bunun keşfine çıkmanı icap ediyor. Keşif esnasında pratik zekanı Ay Yengeç Burcu'na geçtiği an
neyin senin değerlerine değer katıp neyin değer katmayacağını hesabına mantıksal ve matematiksel olarak oturtup ay Aslan Burcu'na geçtiğinde önümüzdeki hafta zihin evine gördün mü o ışığı? Görmenle beraber gördün mü gördün, tık, bitti. İkizlersin çünkü. Gördün mü tık. Değerlerim oturuyor mu? Oturuyor. Düşünceme oturuyor mu? Evet. Mantığıma oturuyor mu? Mantıklı mı? Evet. Ver. Bitti. Tertemiz. Önümüzdeki hafta. Bu seni gelecek olan şeyle beraber bir adım ileri atacak. Hatta 2 adım desem yeridir. Zamanın 2 adım ötesine geçmen gerekiyor. Bunu görmen gerekiyor. O boşluk yok mu? O zamanın 2 adım ötesi. Bitti. Done. Sayın ikizler. Plüton'u iyi kullan 9 numaralı evde. Zamanın ötesine geçebilmek için. Mars 10 numaralı evde. Tertemiz bir yerde kariyerinde. Merkür de orada. Retrodan da çıkmış tertemiz bir şekilde. Jüpiter de 2 numaralı evde. Kendi değerlerinde. Oh fıstık gibi ya, daha ne istiyorsun sayın ikizler? Yani bunu çok iyi şekilde kullanman gerekiyor bu mantığı. Gelelim sayın yengeç burçlarına. Sayın yengeçler, sayın yengeç. Vay! Kariyer evi. Her şey kariyer evi. Güneş orada. Satürn'ün kendi evi zaten. Çok güçlü. Çünkü bir gezegen kendi yönettiği burçta ve evde olursa orada şov yapar. Show time. Şimdi haftaya nerede başlıyoruz? 12 numaralı ev. Geçmişi böyle geçmiş analizi başlıyor. Hani filmlerde olur ya böyle kasaya bu içteki büyük halka tık diye açılıp sen kasayı açıyor musun? Bu kasanın açılışı hangi an biliyor musun? Ayın İkizler Burcu'ndan çıkıp Yengeç Burcu'na geçtiği an. Aç kasayı. Ay Yengeç'te bak. Jüpiter'le beraber kullan. Jüpiter kavuşumu Yengeç Burcu'ndayken kullan. Tam yükselen burcundayken. Hazine. O hazineyi al. Dön. Ay Aslan Burcu'ndayken değerlerine bak. Çünkü 2 numaralı evin. O değerler hangi oranda tutuyor? Onu o anda şuradan geçir. Çünkü Plüton 8 numaralı ev. Onun gücünü kullan. Kiminle ortaklık yapabilirim? Hangisini kaynaklarıyla bu kaynakları birleştirebilirim? Onu çok iyi bir şekilde kullan. Satürn'ü burada kariyer evinde ne şekilde kullanabilirim? Yaptın mı? Yaptın. Bu artık yaptığın hesap değerlerine paralel gidip ona değer katıyor mu? Katıyor. Ver coşkuyu. O kasa açıldıktan sonra ver coşkuyu. Tertemiz. Sayın Yengeç. Done. Tamamen mantıklı. Matematiksel ve su kısmı zero. It's true. Bunu yapmak zorundasın. Gelelim sayın aslan burçlarına. Sayın aslanlar, gölgelerin gücü adına yeni hayatınızın hazırlık aşamasına hazır mısınız? That is the question. Şimdi Satürn 9 numaralı evde. Tam yüksek akademik eğitimleri tescilleyebileceğin bir ev. Tam onu Neptün'le önümüzdeki süreç içerisinde kendini nerede ve ne şekilde görmek istiyorsan bunu hayal edebileceğin bir nokta. Ama hayali mantıktan uzaklaştırma. Ondan sonra oluşmayacak olan bir alana girme. Çünkü mantık dışıysa bitti. Sayısal verilerle tutmuyorsa bitti. Bırak onu orada. Sayısal verilerle tutuyorsa muazzam. Çünkü onu o zaman güneş de destekler. Çünkü güneş eşittir mantık. Bitti. Ay nerede olacak? 11 numaralı evde başlayacak. Dışarıdaki yani verdiklerine karşılığın aldıkların, alışverişin. Yani veriş değil alışın. Verişten sonraki alışın. Aldın mı? Aldın. Ben bununla
9 numaralı evi nasıl bir üst aşamaya geçiririm diye otomatik olarak düşünmeye başlayacaksın zaten. Plüton sana 7 numaralı evde en ciddi konularda desteğini sonuna kadar verecek. Ay 12 numaralı eve giriş yaptığında sen de zınk diye orada oturacak. Bilinç altında böyle tık. Onu hissetmen gerekiyor abi. O mantığı orada çat diye oturtman gerekiyor. Zaten oturduğu an arkadan üst seni öne doğru ittirecek. Aha ne oldu? Bir şeyler oluyor. Fark ettim. I realize it. You realize it? Evet. Ver coşkuyu o zaman Ayaslan'dayken. Bütün olasılıkları dene. Olan olasılığa çat diye oturt Sayın Aslan. Bütün olasılık. Bak 1 numaralı evde keşif. Olasılıkları keşif alanı. Keşfettiğin olasılığa bak dene. Oturuyor mu? Hayır. At. Oturuyor mu? Hayır. At. Oturuyor mu? Evet. Ver. Bitti. Tertemiz. Sayın Aslan. Tertemiz. Ve o biten şey Plüton'la birleşip çok güzel bir organizasyona doğru gitmeye başlayacak ama bitirmene bağlı. Deneyip oturtmaya bağlı. O üst aşamaya geçiş için aldıklarını ona göre test etmene bağlı. Mayday. Ne demiştim? O artıyı sen gerçekleştirirsen eğer olur. Bunu da mantık ve matematiksel şekilde o gelen verileri en iyi bir şekilde kullanman gerekir. Bu. Gelelim Başak burçlarına. Sayın Başaklar nedir ne değildir her şey 7 numaralı eve geçiş yapmış. Hayır olur mu? 8 numaralı eve. Ortaklaşa işler, başkalarının kaynakları. Aynen. Borsa, ondan sonra döviz, finans, uluslararası her şey. Satürn orada, Güneş orada, Neptün orada, Venüs orada. Oradan gelecek. Ondan sonra Ay haftanın hemen başında İkizler Burcu'nda 10 numaralı evinde. Haftanın başında kariyerinle ilgili olan olayları oradaki olaylarla beraber birleştirip yavaş yavaş dışarıdan gelen bırak o çarkı 8 numaralı ev yani başkalarının kabiliyeti ve finansal kaynaklarından onlar sana damla damla oturtursun. O damlayı senin 10 numaralı evdeki Ay ikizlerle beraber birleştir tık diye yukarıdan onunla bu şekilde beraber onunla beraber yürüsün. Oldu mu? Koy üstüne. Oldu mu? Koy üstüne. Oldu mu? Koy üstüne. Ondan sonra Ay kendi evine Yengeç Burcu'na geçsin. Senin 11 numaralı evine. Bir de oradan gelenleri ekliyor üstüne. Aynen. Orada gelenleri ekliyor üstüne. Haftanın sonunda bunu bir de al. Geçmiş hesaplarınla birleştir. 12 numaralı evindeki Aslan'la. Önümüzdeki haftanın sonunda sonraki haftaya atom bombası gibi hazır ol. Hem bekleyeceksin hem gözleyeceksin sonra son noktayı koyacaksın. Bitti. Tertemiz. Plüton hazır 6 numaralı evde. Sen sadece organizasyonu yönet Sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Başak. Tertemiz. Mantıksal, matematiksel, organizasyon, analitik. Game over. Done. Gelelim terazi burçlarına. Sayın teraziler, sizde ciddi işler, ciddi ilişkiler evet. Satürn orada, Güneş orada, Neptün orada, Venüs orada. 7 numaralı ev eşittir 1 numaralı ev. Her şey yaşam alanının al içinde. O sınırlar çerçevesinde. O sınırlar çerçevesinde ciddi manada yapacağın her şey inanılmaz bir pozitiflikle sana geri dönecek. O zaman bunu en iyi şekilde kullanman gerekiyor. Neyi? 5 numaralı evdeki Plüton'u. Yaratıcılığını. Onu en iyi şekilde kullanabildiğin takdirde haftanın hemen başında İkizler Burcu'nda olan Ay senin 9 numaralı evde önündeki süreci çok güzel bir şekilde bir sonraki aşamaya oturtup daha yukarıya taşımaya. Bak bunu oturtuyorsun. Arkadan daha üst bir aşamaya çıkartıyorsun. Ondan sonra o. Ondan sonra o. Görüyor musun nasıl çıkıyor? Yukarı yukarı. Bu şekilde ilerletmen gerekiyor. Döndüre döndüre. Onu orada gördün mü? Ay ikizler burcundayken.
Onun için harekete geçtin mi? Bütün her şeyi gözüne canlandırdın mı? O canlandırdığın şeyi matematiksel ve mantıksal şekilde Satürn'e 7 numaralı eve oturttun. Oturttun mu? Oturttum. Kancayı taktın mı? Takmıştım zaten. Tamam. Onun üstüne o zaman Ay Yengeç burcundayken o taktığın şeyin tıkılı olduğuna emin olacaksın. Zınk diye oturacak orada. Oturdu mu? Oturdu. Ondan sonra Ay Aslan burcundayken 11 numaralı ev zincirlemesine ver coşkuyu. Zincirlemesine ver coşkuyu sayın terazi. Farkındaysan 2 aşamalı 3 level'lı gidiyorsun. 2 aşamalı 3 level'lı. 5 boyutlu gideceksin sayın terazi. Gitmek zorundasın. Mayday mayday. Çünkü Satürn, Neptün sana bak normalde Satürn disiplin der, az olsun benim olsun der. Neptünle birleşti mi ve üstüne Plüton geldi mi o Satürn'ün o az olsunun sadece formalite icabı orada kalıyor. Çünkü Satürn'ün görevi o. Ama üstüne Plüton ve Neptün çok daha fazlasını getiriyor. Bu durumda Satürn'le sadece temeli hazırlıyor olacaksın. Done. Bitti. Matematiksel ve mantıksal olarak tutarlı. Game over. Gelelim akrep burçlarına. Sayın akrepler, sayın akrepler. Transit sizin 6 numaralı evinizde. Organizasyonlar evi. Güneş orada, Neptün orada, Satürn orada, Venüs orada. Hepsi orada. Haftaya 8, 9, 10 numaralı ev. 8 numaralı evin zodyaktaki bir sahibi sensin. Başkalarının kaynaklarından başlıyorsun. Ve çift yönlü başlıyorsun. Çünkü ikizler. Oradan başlayıp ondan sonra 9 numaralı eve geçip senin yaşam standartlarına uyuyor mu abi? Ona bak. O oturan gerçeklik çat diye senin gerçekliğine uyuyor mu? Bir sonraki aşamadaki gerçekliğine. Şu anda onu görüyor olman lazım. Net bir şekilde yani. Tam şu anda. Oturuyor. Ver coşkuyu. Niye? Ay Aslan 10 numaralı ev. Vermek zorundasın. Oraya bakmak zorundasın. Cesaret etmek zorundasın. Mantıklı olmak zorundasın. 2 artı 2 eşittir 4. Done. Bunun için en büyük destekçin 4 numaralı evdeki Plüton olacak. O kadar şiir gibi akıyor ki o kadar şiir gibi akıyor ki Mars zaten 2 numaralı evinde, 5 numaralı evinde, yaratıcılık evinde balıkla beraber. Mars orada normalde düşüktür ama senin haritanda çok kullanışlı. Yaratıcılık ve gözünde canlandırma Mars balık ve Merkür balık burcundaki inanılmaz güzel olur. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Sayın Akrep burcu önümüzdeki hafta tertemiz bir şekilde sonuçlandırman gerekiyor. Mantıklı mı? Mantıklı. Bitti. Gelelim sayın yay burçlarına. Sayın yay burçları sizin 5 numaralı evinize duyan gelmiş. Satürn, Güneş, Venüs, Neptün 5 numaralı ev. Yaratıcılık, evcil hayvanlar, çocuklar ve hobiler. Flörtler. Şimdi Mars 4 numaralı evde güvenlik alanında zaten. O orada sağlamda. Plüton şurada. Bütün düşünce evini kasıp kavuruyor. Mıknatısla oraya. Ay haftanın hemen başında ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Ciddi olmayan hiçbir şeye adım atman yasak. None. Attıktan sonra risk alabilirsin. Ama atarken değil. Ondan sonra Ay Yengeç burcuna geçip de bir de başkalarının kaynaklarından destek oldu mu çift garanti. Hadi buyur buradan yak. Zaten orada ondan sonra senin garanti olarak gördüğün mantıklı şey yerine oturduktan sonra Ay 9 numaralı evde Aslan burcuna geçtiğinde hem kendi kaynakların hem başkalarının kaynakları hem açılan vizyonun. Ondan sonra zaten koşturmaya başlayacaksın. Ama haftanın başında
Bu kadar hızlı koşturamazsın. Mümkün değil. Çünkü Mars 4 numaralı evde ve Satürn 5 numaralı evde. Bunu yasaklıyor. Ben baştan hallederim dersen haftanın sonunda elinde hiçbir şey kalmaz. Bir tek başkalarının verdikleri, o da 3'ün 1'i şeklinde yorumlanır. O yüzden olmaz. Haftaya bunu çok iyi bir şekilde unutman lazım sayın yay. 6 numaralı evdeki pardon. 6 numaralı evdeki yengeç ay kavuşumunu, pardon Jüpiter ay kavuşumunu çok iyi bir şekilde değerlendir. Ondan sonra tutmayın beni dersin. Tutanı döverim. Aynen. Önümüzdeki hafta. Bak bugün şu ana kadar hani sizi dinledim ama şu dakikadan sonra kalbinizi kırmayayım. Gelelim oğlak burçlarına. Sayın oğlaklar, nedir ne değildir sayın oğlaklar? 4 numaralı ev. En sevdiğin yer. Bütün gezegenler orada. En sevdiğin yer. Satürn orada. Neptün orada. Venüs orada. Güneş orada. Niye en sevdiği yer? 4 numaralı evin karşı aksi. O 10 numaralı ev. Yukarısını oğlak, aşağısında yengeç yönetiyor. Bitti. En sevdiği yer. En sevdiği yerde hala bir bahaneyle geliyorsan abi o zaman o bahaneyi gözüne sokarım. O bahaneyi gözüne sokarım. Çünkü haftanın hemen başında Ay ikizlerde seni şahlandırmak isteyecek. 6 numaralı organizasyon işlerinin evinde. Güneş zaten 4 numaralı evde bütün yaşam alanını, güvenlik alanında ışık saçıyor. Verim saçman için. Hadi diyor arkadaşım, hadi adamı hasta etme. Yürü lan, deli mi ne? Tabii. Aynen. Oradan sana veriyor coşkuyu. Senin Mars zaten 3 numaralı evinde. Burada her şekilde destekleniyorsun. Plüton kendi değersel kaynaklar kısmı senin yönetiminde zaten. Sen durursan bütün hayat durur. Ona güvendim, şuna güvendim, buna güvendim yok. Yasak. Sen durursan herkes durur. Çünkü 6 numaralı ev senin. Sen yöneteceksin. Aynen. Sen beraber yönettiklerini aynı anda teğet ilerleyeceksin. Ondan sonra Ay Yengeç burcunda girdi mi? Onu en iyi sen görürsün. Çünkü senin alanın. Ay Yengeç burcunda Jüpiter kavuşumu senin 7 numaralı. Tık, gördün mü? Gördün. Tamam. Bundan sonrası sana kalmış sayın Oğlak. Bundan sonrası sana kalmış. Bitti. Ay Aslan burcuna geçecek. Başkalarının kaynaklarını da o anda destek alacaksın. Bak, gördün mü? Gördün. O anda gözün orada olsun. Karşıda. Niye? Ay Aslan'da. Orada hareketlilik var. Var. Tamam. Ne oldu? Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Bitti bu. Önümüzdeki hafta. Net, matematiksel ve mantıksal şekilde bu. İşin matematiğini açtık en başta. Aç videoyu başla izle. Bitti. Game over. Gelelim kova burçlarına. Sayın kovalar. 3 numaralı ev. Tamamen şurası. Burada hafifleme var. Çünkü bütün gezegenler canlılığını senin şuraya verdi. Bütün yükü üstlerinden aldılar ve ilerleyeceksin. Nasıl ilerleyeceksin? 1 numaralı evdeki Plüton'u. Önce onu kullanacaksın. 2 Mars balıkta senin 2 numaralı evinde onu kullanacaksın. Sezgisel hareket edeceksin. Sezgini ve mantığını birleştir. Çat oturdu mu? Oturdu. Birleştir. İlerle. Aynen. 3 haftanın başında Ay ikizler burcunda senin 5 numaralı evinde. O zaten tıkır saat gibi. Sadece senden ne zaman bırakayım? Şimdi. Tınk. Ne zaman bırakayım? Şimdi. Tınk. Ne zaman bırakayım? Şimdi. Tınk. O bıraktığın şey Ay Yengeç burcuna geçtiğinde 6 numaralı evine Jüpiter'le kavuşum esnasında bütün çakralar, her şey tık diye oturacak. Organizasyonları demek ki böyle yönetmem gerekiyor. Çıktın mı? Çıktın. Şuraya git, beni bekle. Tamam. Oturdu mu? Oturdu. Şu tarafa yönel. Bitti. Ondan sonra Ay Aslan burcuna geçti. O tarafa yöneldi mi? Vardın mı? Vardım. Ver coşkuyu. Ciddi işler ve ciddi işler. Ver coşkuyu.
Çift hatta 3 kazanç sayın E-Kova. Önümüzdeki hafta bunu orada o şekilde yönetmen şart. Matematiksel ve mantıksal şekilde oraya onu oturt. Ondan sonra yaslan arkana. Tertemiz sayın Kova. Onu oturtmak kadar sana çocuk oyuncağı gelecek hiçbir şey yok. Bu. Gelelim sayın balık burçlarına. Abi değerler evine toplandı her şey. Satürn orada, Güneş orada. Neptün orada, Güneş, Venüs, Satürn, Neptün. Değerler evinde. Değerine şimdi değer katmayacaksan ne zaman katacaksın? That was a question. Haftanın başında Ay ikizlerde 4 numaralı evde çift akstan yardır. Çift akstan. Çünkü abi 4 gezegen senin değerler evinde. 2 oraya, 2 oraya. Olmadı mı? 1 oraya, 2 oraya, 3 oraya, 4 oraya. 4 koldan, 4 sepetten ilerle. Zaten Ay Yengeç burcuna geçtiğinde 5 numaralı evinde, yaratıcılık evinde Ay Jüpiter kavuşumu balığın en sevdiği şey. O 4'ü 8'e çıkar. 8'de çıkar. Çünkü Ay Aslan'a geçtiğinde senin 6 numaralı evinde o organizasyonlarda öyle bir dönmeye başlıyor. Bu sirkülasyonu iyi kullan. Oraya, 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 oraya. Bu boyut bitti mi? Evet, Plüton Kova'da bir üst boyuta geç. Yaptın mı? Bir üst boyuta geç. Yaptın mı? Bir üst boyuta geç. Ama hepsini matematiksel ve mantıksal bir şekilde oturt. Kendini yapay zekamış gibi, yapay zekamışsın gibi kullan. 12 numaralı evsin zaten. Oranın sahibisin. Kendini yapay zekamış gibi. Tık. Bir sonraki aşama, bir sonraki aşama, bir sonraki aşama, bir sonraki aşama. Sen aşağısına otururken kalanlar kendi kendine zincirleme gittiği için, analitik ve zincirleme, matematiksel analitik ve zincirleme gittiği için aşağıda yapacağın üst üste koyduğun her şey, onu yaptı mı? O bir adım ileri gidecek. Onu yaptı mı? Öteki hepsi bir adım ileri gidecek. Onu yaptı mı? Hepsi birkaç adım ileri gitmeye başlayacak zaten. Ve sonra bir bakacaksın ki yaptığın her şeyin sonunda burada yaptığın şey ondan çok daha önceki yaptığın şeyi de etkileyecek. Bunun nasıl sonuçlandığını görmek istiyorsan ilk başta yaptığın şeyi izle. O gidiyor. Bu onunla bir. Onun kere artıyor. O zaman bunu daha da üst aşamaya götürmeliyim. Çünkü bu onun bir sonraki jenerasyonu, şu elindeki, onun sirkülasyonuna göre bunu ayarlaman lazım. Tık, bitti. Mantıklı mı? Mantıklı. Bitti. Sayın balık. Benlik bu kadar arkadaşlar. Ben Ozan Kırpay. Daha sonraki videolarla görüşürüz. Herkese arrivederci. Eyvallah.